Merhaba, bu bölümde tarihçi Carlo Meicipolla'nın o meşhur hem çok komik hem de rahatsız edici derecede doğru denemesine dalıyoruz, İnsan aptallığının temel yasaları. Şöyle bir soruyla başlayalım. İnsanlık tarihindeki en büyük, en yıkıcı güç nedir sizce? Ama bir şartım var, en çok hafife alınan olacak. Aklınıza hemen savaşlar, salgın hastalıklar falan geliyor değil mi? Cipolla'ya göre asıl cevap her gün karşılaştığımız çok daha sinsi şey. Cipolla, insan aptallığını öyle dalga geçilecek bir konu olarak görmüyor. Hayır, tam tersi. Onu kendine has kuralları olan, gözlemlenebilen ve evet korkutucu derecede güçlü bir fenomen olarak tanımlıyor. Gelin şimdi bu görünmeyen gücü biraz daha yakından tanıyalım. Cipolla'nın temel tezi aslında şu, aptal insanlar gezegendeki en organize olmasa da en etkili gruplardan biri. Düşünsenize, bir liderleri yok, bir manifestoları, bir tüzükleri yok ama hiçbir koordinasyona ihtiyaç duymadan bir şekilde topluma inanılmaz zararlar vermeyi başarıyorlar. Kulağa biraz absürt geliyor olabilir biliyorum ama yasaları dinledikçe ne kadar rahatsız edici derecede mantıklı olduğunu siz de göreceksiniz. O zaman bakalım Cipolla bu fenomeni hangi temel yasalarla açıklıyor? İlk ikisiyle başlayalım çünkü bu ikisi meselenin boyutunu ve doğasını ortaya koyuyor. İşte birinci yasa, her zaman ve kaçınılmaz bir şekilde her birimiz çevremizdeki aptal insanların sayısını hafife alırız. Çok basit görünüyor değil mi? Ama aslında bu yasa günlük hayatta neden sürekli şaşırdığımızın ve hazırlıksız yakalandığımızın ta kendisi. Şöyle bir düşünün, aklınızdan bir oran geçirin. Toplumun yüzde kaçı bu kategoriye girer? Cipolla diyor ki, aklınızdaki sayı ne olursa olsun, gerçek sayı her zaman o sayıdan daha fazladır. İşte bu, bizi sürekli gafil avlayan o basit gerçek. Ve geldik ikinci yasaya. İşte burası işleri daha da ilginç, hatta biraz da ürkütücü hale getiriyor. Bir insanın aptal olma ihtimali, o kişinin sahip olduğu diğer bütün özelliklerden tamamen ama tamamen bağımsızdır. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi bu slayta bir bakın. Cipolla'ya göre aptallık ne eğitimle, ne sosyal statüyle, ne meslekle, ne de milliyetle alakalı bir şey. Bu grafikteki gibi yani profesörler arasındaki aptal oranı neyse, tesisatçılar, yöneticiler, hatta Nobel ödüllü bilim insanları arasındaki oranda neredeyse aynıdır. Aptallık, deyim yerindeyse son derece demokratik bir şekilde her yere eşit dağılmıştır. Peki iyi, güzel de Cipolla aptal derken tam olarak neyi kastediyor? Yani bu gücün tehlikesini anlamak için onun o çok özel ve işlevsel tanımını bilmemiz şart. Ve işte geldik teorinin kalbine. Bazılarının altın yasa dediği üçüncü yasaya. Aptal bir kişi kendisi hiçbir kazancı elde etmezken, hatta çoğu zaman kendi de zarar görürken, başka bir kişiye veya bir gruba zarar veren kişidir. Yani bakın, kilit nokta şu. Bir eylemin aptalca olup olmadığını belirleyen şey niyet değil sonuç. Süreç çok basit. 1. Birisi bir şey yapar. 2. Yaptığı şey başka birine zarar verir. Ve 3. Bu işten kendisi zerre kadar fayda görmediği gibi hatta çoğu zaman kendi de zararlı çıkar. İşte bu, rasyonel bir açıklaması olmayan saf bir yükümdür. Tamam, tanımı anladık. O zaman şimdi gelelim asıl konuya. Bu güç neden bu kadar tehlikeli ve biz bu tehlikeyi neden sürekli olarak göz ardı ediyoruz? Bu soru bizi doğrudan 5. yasaya getiriyor ki bu bence teorinin en çarpıcı iddiası. Aptal biri en tehlikeli insan türüdür. Bu çok iddialı bir laf. Ama durun, Cipolla burada durmuyor. Daha da ileri giderek aptal birinin bilinçli olarak kötülük yapan birinden, yani onun tabiriyle bir caniden bile daha tehlikeli olduğunu söylüyor. Peki ama neden? Nasıl olur da amaçsız biri kötü niyetli birinden daha tehlikeli olabilir? Çünkü davranışları tamamen farklı bir mantıksızlığa dayanıyor. Şöyle düşünelim, kötü niyetli bir insanın, yani caninin, mantığı rasyoneldir. Kendi çıkarı için hareket eder. Bu da onun eylemlerini bir dereceye kadar tahmin edilebilir kılar. Önlem alabilirsiniz. Ama aptal bir insanın bir mantığı yoktur. Eylemleri tamamen irrasyoneldir, öngörülemezdir. Size neden, niçin zarar verdiklerini asla anlayamazsınız. Bu yüzden kendinizi korumanız da imkansızdır. Saldırı nereden, ne zaman gelecek belli olmaz. İşte asıl tehlike tam olarak bu. Peki madem durum bu kadar vahim, bu öngörülemez ve her yere yayılmış güce karşı ne yapabiliriz? Kendimizi nasıl koruyacağız? Cipolla'nın cevabı dürüst olmak gerekirse biraz karamsar. Diyor ki bunun bir tedavisi yok
Aptallık değiştirebileceğiniz bir şey değil, bu yüzden elimizdeki tek savunma farkındalık. Yani başkalarını değiştiremeyiz ama onlara karşı olan tavrımızı ve beklentilerimizi değiştirebiliriz. İşte tam bu noktada 4. yasa devreye giriyor ve aslında savunmamızın anahtarını bize veriyor. Aptal olmayan insanlar, aptal bireylerin yıkıcı gücünü her zaman hafife alır. Akıllı, iyi niyetli insanlar olarak hepimiz karşımızdakinin de rasyonel davranacağını varsayıyoruz. İşte bu hayatta yaptığımız en maliyetli hatalardan biri. Gelin bu analizi Cipolla'dan akılda kalıcı ve güçlü bir alıntıyla bitirelim. Aptal olmayan insanlar her zaman, her yerde ve her koşulda aptal insanlarla uğraşmanın ve onlarla ilişki kurmanın mutlaka maliyetli bir hata olacağını sürekli unuturlar. Bu, aptallığın gücünü asla küçümsemememiz gerektiğini bize hatırlatan son bir uyarı. Onları değiştiremeyiz, evet, ama en azından onlarla olan etkileşimlerimizi daha bilinçli yönetebiliriz. Peki siz, bu yasaları kendi hayatınızda ne kadar sık görüyorsunuz? Ve daha da önemlisi, bu farkındalıkla ne yapmayı düşünüyorsunuz?